Fazla şeker tüketimi beyin işlevlerini bozuyor. Beynin işlevini yerine getirebilmesi için şekere mutlaka ihtiyacı var. Glikoz beynin ana yakıtı ve beyin hücreleri dahil birçok hücrede şekerle besleniyor. Öte yandan çok fazla şeker tüketimi de vücutta ve beyinde kötü bazı şeyleri tetikleyebilir. Sağlıklı bir beslenme düzeni denildiğinde genellikle uzak durulması gereken ilk maddenin şeker olduğu düşünülür. Şeker tüketilmesiyle ilgili doğru ya da yanlış diyemeyiz aslında. Ancak işlenmiş şekerlerden uzak durulmalı, doğal şekerler kararında tüketilmeli dersek şekere karşı gelişen ön yargıya açıklığa kavuşturmuş olabiliriz. Yine de doğalları bile mümkün olduğu kadar az tüketmekte fayda var. Nihayetinde şeker de vücut için önemli. Daha doğrusu glukoz önemli. Yani şekerin temel yapı taşı dediğimiz madde vücudumuzdaki birçok hücrenin aslında işlevini yerine getirebilmesi için kullanmış olduğu ana enerji yakıtı diye adlandırıyoruz. Beynin işlevini yerine getirebilmesi için şekere ihtiyacı var. Glikoz beynin ana yakıtı ve beyin hücreleri dahil birçok hücre şekerle besleniyor. Evrimsel olarak insanlar şekeri seviyorlar çünkü harika bir enerji kaynağı. Hızlı bir enerji kaynağı. Kandaki glikoz seviyesi düşük olduğunda kafa karışıklığı, unutkanlık ve uyku hissi ortaya çıkabiliyor. Öte yandan çok fazla şeker tüketimi de vücutta ve beyinde kötü bazı şeyleri tetikleyebiliyor. Şekerli yiyecekler daha fazla yeme dürtüsünü tetikliyor. Şeker yediğimizde beyne sinyal gönderen tat tomurcukları harekete geçerler. Bu sinyal ile kişinin iyi hissetmesini sağlayan beyin kimyasalı dopamin salgılanıyor. Sonuç olarak beyin daha çok şeker istiyor. Sıklıkla tüketilen yiyeceklerin dopamin üretmesi pek karşılaşılan bir durum değil. Özellikle yeni ve lezzetli bir şeyler ilk tadıldığında dopamin salgılanıyor. Bir dahaki sefere dopamin etkisi kayboluyor. Yani temelde sadece yeni yiyeceklere yanıt olarak dopamin salgılarız. Ancak şeker farklı. Her şeker tüketildiğinde dopamin salgılanıyor. Dopamin seviyesinin kontrolsüz artması da daha fazla şeker tüketme isteğini tetikleyebilir. Adeta iyi hissetme hormonu olarak adlandırdığımız bu dopamini sosyal medyada işte sizin like'larınıza, beğenenlerinize sürekli bakmanız gibi bir şey. Her seferinde o dopamini şarj etmeye çalışıyorsunuz. Aynen şekerin vücudumuza girdiğinde de sürekli onu aramamız, istememiz veya ona karşı bir bağımlılık üretmemiz de bu şekilde değerlendirilebilir. Bu yüzden bazı insanlar şekerli yiyeceklere bağımlı oluyorlar. Günümüzde eskiden olduğu gibi şekerli yiyecekler aramamıza gerek yok. Bariz şekerli yiyecekler dışında içinde şeker olduğunu bile bilmediğimiz yiyecekler var. Beyin bunları da şeker gibi işliyor. Fareler üzerinde yapılan araştırmalara göre yüksek şekerli diyetlerle beslendiklerinde beynin yeme dürtüsünü kontrol etmeye yardımcı olan belirli bir kimyasal daha az salgılanıyor. Böylece fareler yemeği bırakmıyorlar. Ayrıca şekerle beslenen farelerin belirli beyin fonksiyonlarının nasıl çalıştığını görmek için teste de tabi tutmuşlar bu araştırmada. Bu fareler hafıza görevlerinde başarısız olmuşlar. Çalışmalar yüksek şekerli beslenen farelerde beyinde iltihabın arttığını ve kısa süreli hafızanın etkilendiğini de ortaya koydu. Daha az şeker tüketmek için beyninizi eğitmeniz lazım. Farkında olmasanız da beyin ve bağırsaklar arasında güçlü bir bağlantı var. Şeker de burada devreye giriyor. Tükettiğimiz şeker bağırsaklara geldiğinde şeker reseptörleri harekete geçiyorlar. Reseptörler de fazla şekerle başa çıkılması için beyne insülin sinyali gönderiyorlar. Yani fazla şeker pankreası kan şekerinin düzenlenmesinde rol oynayan bir hormon olan ekstra insülin üretmeye yönlendiriyor. İnsülin aşırı miktarda glikoz, yağ asitleri ve diğer kalori açısından zengin maddelerin depolanması için yağ hücrelerine de ayrıca sinyal gönderiyor. Sonuçta kan dolaşımında çok az kalori kalıyor. Bu nedenle beyin yakıtının artık düşük olduğunu düşünüyor. Böylece açlık seviyesi hızlıca yükseliyor ve hızlı enerji sağlandığı için şeker daha cazip hale geliyor. Döngü de yeniden başlamış oluyor. Bu kısır döngünün dışına çıkarak beyninizi daha sağlıklı bir şeker seviyesiyle aynı hizaya getirebilirsiniz. Ciddi bir şeker bağımlısı değilseniz şekeri kestikten kısa bir süre sonra beyin bu duruma uyum sağlayabilir ve şeker tüketme isteği de ortadan kaybolur. Şeker bağımlıları için bu süre daha uzun olabiliyor. Şeker bağımlılığından kurtulmak adına veya vücudumuza giren karbonhidrat miktarını dengelemek adına karbonhidrat kandırmacısı diyeti diye bir şey var. Bugün yediğinizin yarın 2 katını, öbürsü gün 3 katını, öbürsü gün 4 katını, öbürsü gün 5 katını yiyorsunuz. Sonra hafta sonunu boş geçiyorsunuz pazartesi. Başladıysanız eğer böyle beslenmeye. Dolayısıyla tedrici olarak artan ve sonrasında kesilen, sıfırlanan ve sonra tekrar yavaş yavaş artmaya başlayan bir diyet programında aslında karbonhidrata karşı vücudunuzda eğitmiş, adeta terbiye etmiş oluyorsunuz diyebilirim. Dolayısıyla bir bu var ama ikinci
İkincisi, unutmayın ki şeker tüketecekseniz bile kompleks şekerleri tüketmeniz lazım. Hep şeker diyoruz. Aslında şeker değil. Basit karbonhidratların, nişastalı yiyeceklerin hepsini birazcık daha aynı sınıfa koyabiliriz. Çünkü hepsi kan şekerimizi aniden yükseltebiliyor ve aşağı yukarı az önce saymış olduğum tüm etkileri vücudunuzda oluşmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla amacımız mümkün olduğu kadar basit karbonhidratlardan uzak bir beslenme planına sahip olmak. Unutmayın ki vücudunuza giren fazla şeker veya fazla basit karbonhidrat aynı zamanda karaciğerinizde yağa dönüştürülecek ve bu şekilde karın içinde organlarınızın etrafındaki iç yağ olarak depolanacaktır. Yani metabolik olarak aktif bir iç yağ, yani karın büyümesine sebebiyet verecektir. Dolayısıyla şekerden uzak, basit karbonhidrattan uzak, sağlıklı bir hayat sizlerin olsun diyorum. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.